Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle Krallık Savaşı sonuçlarına bakalım arkadaşlar. Şimdi bunun bir değerlendirmesini yapalım. Bir bakalım kim nerelerde nasıl bir savaş yapıyor, ne tür puanlar kazanıyorlar, hangi loncalar en üst sıralardalar. Buna bir bakalım. En son yaptığımda Ruslar en önde gidiyordu diye hatırlıyorum. Şimdi bunu 3 bölüme ayırıyor tabii. Krallık sıralaması dünya olarak, lonca savaş sıralaması yine dünya olarak ve tek kişilik savaş sıralaması olarak bunu 3'e ayırıyor arkadaşlar. Şimdi krallık sıralamasına ilk önce gidelim. Şimdi krallık savaşına gittiğimizde 1012. krallığı neden gösteriyor acaba diye bakıyorum. Lonca küçük gibi görünüyor. Yani normal derecede daha iyi halde olanlar var. Biz buradan bakacağımız mesela tanındık göze çarpan şurada var. Adasi, Minidora. Ya diğer krallıklar falan daha bir ön planda. Bu krallıkların arkadaşlar kesin bu krallıklarda çok lonca olması lazım. Yani çok puan alıyorsa hem dediğim gibi krallıkta çok oyuncu vardır, çok lonca vardır ve tabii ki kaptanlar falan çoktur. Şimdi tek tek bunlara bakmaya gerek yok. Zaten bu loncada bile güzel bir kaptan var. Evet. Ya bu kudretler artık normal. Onun için ama loncada güzel kaptan var arkadaşlar. Şimdi neyse. Şimdi önce bakalım bir de acaba Türk krallığı var mı? Türk loncasının üst tutup burada dereceye girdiği bir sıralama var mı bakalım. Şimdi şöyle bakıyorum isimlere. Çoğu tanıdık. Evet, TR loncası arkadaşlar. 869. krallık gösteriyor. TR loncası. Evet. Kaptan Eko'nun loncası arkadaşlar sıralamaya girmiş. Birçok kaptan kalesi var bu loncanın. Bunun için arkadaşlar iyi bir şekilde dediğim gibi en ön sıralarda Kaos olsun ya da bakın görüyorsunuz KVK savaşı olsun. Birçok savaşlarda artık çok ön planda Türk loncası. Bunun için sizler de hani çok iyi bir loncada oynayayım gibi düşünceniz varsa bu loncaya katılabilirsiniz. Lonca lideriyle görüşün arkadaşlar. Bu şekilde bir 12. sıralamayı almışlar krallık olarak. Tabii krallığındaki diğer oyuncular, loncalar da önemli de yani başı çeken lonca burası. TR loncası. Bunun haricinde şöyle bakıyorum arkadaşlar var mı? 416. krallık İbrahim'in loncası varmış. MK loncası. İbrahim senin burada ne işin var? İbrahim'in loncası da sıralamaya girmiş. Kudret olarak tabii yüksek kudrette de herhalde en son aradığı kaptanı buldu. İbrahim durmaz çünkü. Bayağı bir kaptan arayışında. Şimdi tek tek basıp bakmayacağım arkadaşlar. Kaptanı nasıldı diye. Dediğim gibi kendileri de etkiler. Krallıktaki loncalar da etkiler arkadaşlar. Eğer çok kalabalık bir krallıktalarsa onların çok fazla puan yapacaklarından dolayı böyle bir sıralamaya giriyorlar. 17. sırayı da MK loncası almış. İbrahim'in loncası. Bakalım başka kimler burada? Evet, 40'lara geldik. Daha yok. Patronum. Bu arkadaş kimmiş ya? Rus. Kendisi Türk. Loncası mı yabancı mı? Evet, böyle bir loncayla karşılaştık arkadaşlar. Valla ben kestiremiyorum. Olabilir. Birçok tanıdığım var böyle kendisi belki Rusya'da yaşıyordur. Belki ona göre şey yapmıştır. Ama hadi patron yapsa derim yani. Belki başka isimden olabilir ama patronum. Patronum ne ya? Ek de koymuş yani sonuna. Herhalde Türk arkadaşlar büyük olasılıkla. Ama loncası ve dışarıdan bakılışı Rus. Başka
Türk var mı diye göz gezdiriyorum. Ya isim olarak bulamadım. Ya da şey yapmış arkadaşlar, bir yerden öyle bir ismi alıp kendine koymuş. Olabilir. Yok. Başka bir Türk olduklarına dair bir şey yok arkadaşlar. Ama ismi çok değişik. Yani Türk olma olasılığı yüksek. Şimdi başka bakalım. Şöyle bilindik Türk loncası var mı? Bilindik lonca çok da. Efsane TR. Evet. Arkadaşlar yani Türkler de bir yerlerde demek ki bir şekilde mücadelelere devam ediyorlar. Üst loncası olmasından ayrı, bir de dediğim gibi KVK'da demek ki bayağı bir loncası ve krallığındaki loncalar savaşmış. Lonca lideri efsane TR. Arkadaşlar bitmeyen dostluk diye bir lonca. Evet. Burada kaptanları var ve kaptanları neredeyse full. Şimdi zaten görenler full der buna da şey ya, bir iki şeyi var hafiften. Bir iki çok az da olsa hani dekorasyon değil ya, şeyden eser seviyesi ya da kale yıldız seviyesinde küçük şeyler var da bunlar böyle kaleler için pek önemli değil zaten arkadaşlar. Hani tam full olsa da birkaç tane eksiği olsa da yani bunlar birbiriyle zaten iyi bir şekilde vuruşurlar. Evet, bayağı güçlü kaptanları varmış. Yani belli niye e, sıralamaya girdikleri. Şöyle Bilonca'dakileri de hafiften gösterelim arkadaşlar. Şurada da Lonca lideri arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ne yaptık? 3 ya da 4 oldu. O patronumu çıkarırsak 3 tane. Devam edelim. Kaçıncı sıradaydı TR? 59. sıra. Pardon, 57. 57. sırada. Başka var mı? Bakıyoruz hemen. Evet. A artı artı. Maturidi'nin krallığı arkadaşlar. Hem derebeyi, üst loncası hem de dediğim gibi krallıkta sıralamaya girmiş. Krallık savaşında. Bunu da biraz şöyle bakışına atalım. Evet. Maturidi'nin demek ki başka kaleler de var. Evet, bayağı kale olduğu için arkadaşlar kaptanı arayıp 2 saat bulmak istemiyorum. Ama illaki kaptanları vardır. Krallıkları kalabalıktır. Eğer sıralamaya giriyorlarsa bunları unutmayın arkadaşlar. Sadece bir loncayla değil. Sadece burada yazan loncalardan dolayı değil, diğer loncalar da önemli. Çünkü bazı krallıklar var ki, atıyorum mesela benim krallığımda az lonca var diyelim. Biz savaşsak da diğer loncalar savaşmadığı için krallık savaşında bile kaybedebiliyoruz. Bırak burada sıralamaya girmeyi. Yani böyle şeyler, böyle durumlar olabiliyor. Bunlara baz alın. Örnek verdim mesela ben. Şimdi başka var mı? Şey kaçıncı sıradaydı Maturidi? 86. sıradaymış arkadaşlar. Başka var mı diye bakıyorum. Yarem. Bu değil herhalde de. Ukraynacaymış. Ukrayna. Bunlarda nasıl hem savaş var hem oyundalar, kimse kestiremiyor. Başka var mı? Evet arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla yok. Yani dikkatimi çeken yok. Tek tek bakamam. Ama dediğim gibi yok, 4 tane 5 tane yine olsun arkadaşlar, var. Üst tutup da aynı şekilde burada krallık sıralamasında, dünya sıralamasına girmişler. Gelelim Lonca Savaşı sıralaması. Bak, burada loncayı etkiler arkadaşlar. Burada gördüklerinizde şunu diyebilirsiniz artık. Bu loncalar tamam. Lonca olarak sıralamaya girmişler. Lonca olarak bir şeyler yapmış denilebilir. Çünkü krallık sıralamasında diğer loncaları da katabiliyorsunuz. Ama burada artık herkes bireysel lonca olarak. Şimdi evet, UV loncası birinci sırada bitirmiş. Halbuki kudretleri çok ahım şahım değil. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani bunlar demek ki şey değil, şişko değiller arkadaşlar.
Adamlarda güç var. Bu şekilde gidiyorlar herhalde. İngiliz loncası. Zaten loncayı biliyorum ben. Adamların kaptanları var. Burada gördüğünüz tüm loncalarda arkadaşlar baştan itibaren full kaptanlar dolu zaten. Evet. Bu da İngiliz loncası. Evet, Rus loncası. Burada da Rus loncası. Yine Rus loncası. İyi, Rusların hiç olmazsa ilk iki kaptırmış Ruslar. İngiliz. Rus loncası. Ukrayna Rus loncası. Yine aynı sayılır. Rus loncası. Şuna mı baktık? Evet. Bu da Rus loncası. Evet arkadaşlar, genel anlamda Ruslar ön planda. Eski sistemi olsaydı, eskiye dönük olsaydık şu lonca birinci sıradaydı arkadaşlar. Bakayım bir. Ortadaki şeyi değiştirmişler herhalde. Klan Niçkin'i değiştirmişler. Galiba. Çünkü burada şurada kick. Bu lonca nerede ya? Normal eski şeyde olsaydık arkadaşlar bunlar bu savaşta birinci olurlardı yani. Lonca sıralamasında. Zaten genel anlamda eskiden de istiyorum ya arkadaşlar. Rus loncaları krallık savaşlarında nedense taktiksel anlamda herhalde sürekli lonca olarak sıralamaya giriyorlar. Bunu artık nasıl değerlendirirseniz değerlendirin ama bu şekilde. Ben eskiden şöyle bir şey fark etmiştim. Normal savaşlarda fazla bunlar savaşmıyorlardı ama KVK savaşında 24 saat içerisinde bayağı savaş yapıyorlardı arkadaşlar. Ben böyle hatırlıyorum. Düşünsenize bir ay boyunca biriktir bir şeyleri, hazırlan. KVK savaşında neyin var neyin yok savaşıp burada sıralamaya girenler vardı. O şekilde devam ediyorlar mı hala bilemem. Şimdi yok, kaos var, arena var, lonca seferi var, yani bir ton sefer var. Artık böyle şeylere gidiyorlar mı, devam ediyorlar mı bilmem ama yine Ruslar görüyorsunuz, belki ilk 10 içerisinde 7-8 tane Rus loncası vardı. Neyse, şimdi arkadaşlar oraya geçtik. Bak hala Ruslar devam ediyor bak. Ukrayna, Rus bu şekilde gidiyor. Daha da vardır bak burada. İsmi aklıma gelmiyor. Burada bir tane oyuncu vardı. Felaketti. Ya burayı mı bıraktı yoksa oyunu mu bıraktı? Ondan mı böyle bir gerileme olmuş? Lonca hala aynı şekilde güzel bir şekilde gidiyor da onun zamanındaki gibi gitmiyor. Sıralamaya giren Türk loncası var mı arkadaşlar? Biz ona bakalım. Evet, şimdiye kadar yok. Şu bak değildir ya. Bu lonca, bu da Rus. Nasıl girmiş bunlar ya? Taşının loncasına bak. Evet. Kudreti var ama yine dediğim gibi bir Taşi zamanı değil arkadaşlar. Taşi zamanı felakettiler. Evet. Sıralamada göremedik arkadaşlar. Sıralamada Türk loncası yok. Ya da biz göremedik. Bir de aşağı doğru çekeyim. Şurada Rus loncası yine. Galiba yok. Evet arkadaşlar, ya ben göremedim ya da vardı. Dediğim gibi vardı, göremedik ya da yok. Yani lonca sıralamasında yok arkadaşlar. Krallık sıralaması olarak varlar ama lonca sıralaması olarak dünya sıralamasında şu an Türk loncası yok. Göremedik yani. Neyse, buraya geçelim. Şimdi tek kişilik savaş.
Hadi bakalım buradan çıkacak mı kimse? Şimdi buradan çıkacak mı arkadaşlar? Puanlara bir bakalım. Ah, ya yaptığın işin. Arkadaşlar ya bu. Bakayım bir loncasına. İlginç. Acaba bunu sıfırladılar mı? Ya sıfırlandı arkadaşlar. Şimdi bu loncada, bu kaleden böyle bir şey çıkmaz. Ya sıfırlandı, çok büyüktü. Kalesinde bir şey yoktu. Gördüğünüz gibi kalesi zaten iyi değil. İyi durumda değil. Ya bu sıfırlandı. Sıfırlanırken verdiği zarar belki. Şimdi detaylı bakamayacağım. Ya da ismini değiştirdi. Bu isimde kaldı birinciliği. Bilmiyorum, artık değişebilir. Evet, Ottoman. Ottoman. Şimdi bu da kuşkulu. Buna hiç denk gelmedim arkadaşlar. Bu ismi duyuyorum. Ee, Osmanlı ile ilgili bir ilişki bu şekilde. Ama acaba bir bağı var mı? Türklükle bir bağı var mı arkadaşlar? Bunu bir şekilde öğreniriz elbet. Bir ara denk gelir. Yabancı loncada oynuyor ve R4 olarak oynuyor. Evet. Fufu fafa fifu. Ulan adamın ismine bak ya. Adam imparator ekipmanını doldurmuş ama. Kalesi güzel. Kaç. Bunu gördünüz mü, kaç. Şimdi arkadaşlar. Şurada imparator koymuş ama anca dikkat çekiyor. Ya şimdi bazıları dediğim gibi ya boş arkadaşıyla denk gelip de kill yapıp puan kastılar. Ya da isim değiştirdi adam. Bir işi var yani o tür durumların. Neyse arkadaşlar, biz bakalım Türk loncasından kimse var mı? Gözümüzden kaçırmazsak. Boz diyor da bu herhalde Türk loncası değil. Karesi Bey. Aha. Tamam. Da nasıl girmiş bu buraya? 16. Loncası istediği desteği buna veremez. Karesi Bey. 1612. krallık. Yok canım. Karesi Bey güzel. Krallığına göre güzel arkadaşlar. Evet. Lonca lideri para yatırıyor oyuna. Güzel. Krallık. Yeni krallık. Şimdi dediğim gibi şu arkadaş girmiş. Bakayım bir. Nasıl o kadar yapmış? Bilemedim ama adamın kili var. Adamın kili var arkadaşlar. Bayağı savaşmış görünüyor. Ya da ya sıfırlanmış olamaz. Zaten yeni krallıkta o kadar kudret yaptıysa krallıklarda o kudreti, o ekipmanla adamı sıfırlaması zordur. Ama güzel 46. sıraya girmiş. Şimdi başka bak var mı? Piş paf. Yok ya, bu değildir. Değil. Bakmaya devam ediyoruz. Evet. DK loncasında 46. krallıkta yalnız Kurt'un loncasından arkadaşlar. Yalnız Kurt'un loncası kimmiş? King Arthur. Bu arkadaş da sıralamaya girmiş. 58. sırada. Dünya sıralamasında. Bu değildir. Aziz değildir. Başka var mı diye bakalım. Bakıyoruz. Yakın ilişkilere bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Olabilir. Bilmediğimiz belki lonca vardır. Ontumuç da değil. Şimdi yok. Başka göremedim arkadaşlar ama bunları burada e,
beklemiyorduk tabii. Hani şimdi sıralamada mesela krallık sıralamasında gördük. TR'yi gördük. MK'yı gördük. A artı artı Maturidi'nin loncasını falan gördük. O krallıkların. Ama tek tiplere gelince lonca halinde falan niyeyse denk gelmedik ya da biz göremedik. Evet. Elmuz. Yok arkadaşlar. Böyle. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani tam olarak aslında şaşırtıcı şeyler var. Yani bakılmaya da biliyor. Acaba bu adam sıfırlandı mı? Kikili değmiyor. Yaptığı puan anlamında bir garip. Ama bu şekilde bir sıralama oluşmuş. Şimdi dediğim gibi krallık sıralamasında olan sıralamayı diğerlerinde görmek isterdik. Lonca savaş sıralaması ya da tek kişilik savaş sıralamasında nedense göremedik. Oradaki Türk loncalarından diğerlerinde göremedik biraz. E, ya dediğim gibi değişiyor arkadaşlar. Şimdi loncanın savaşa ayrı, tek kişilik ayrı, krallıktaki diğer loncaların desteği ayrı. Dediğim gibi krallık sıralamasında diğer loncalar etki yapıyor. Çok güçlü loncalar varsa krallıkta bu şekilde krallığınıza puan geçirebiliyorlar. Burada böyle sıkıntı var arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Ek bilgi. Eğer sizin krallığınızda birileri varsa, oynuyorsa mesela ama krallık olarak başka krallıktaysa loncası başka krallığa yazılıyor. Hangi krallıkta lonca hangi krallıkta görünüyorsa oraya yazılır puan. Yani sizin krallığınıza lonca puanı olarak eklenmez. Bu da böyle bir bilgi olsun. Arkadaşlar dünya sıralamasını gördünüz. %90-95 böyle bilgiler doğru olabilse de %5'lik 10'luk bir yansıma olabiliyor. Çünkü adamlar niş değiştirmiş işte ya da sıfırlanmış en güçlü olarak görünmüyor mesela. Ama puanı o şekilde yapanlar falan filan bir şekilde neticeye varmaya çalıştık. Bu şekilde bir krallık sıralaması değerlendirmesi yaptık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.